Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta Amerika'da iltica prosedürünü yaşamış, bu prosedürden geçmiş Kenan Arun'la beraberiz. Evet Kenan, iltica başvurusunu yapmaya nasıl karar verdin? İltica ile ilgili benim çok az bilgim vardı ve o bildiğim şeyler de yanlıştı. Seninle konuştuktan sonra bizim bir ortak arkadaşımız beni seninle tanıştırdı. Onun neticesinde seninle detaylı bir konuşma yaptıktan sonra iltica başvurusu yapmaya karar verdim. Peki Amerika'ya ilk önce nasıl geldin? Amerika'ya bu son gelişim ilk gelişim değildi. Öğrenciyken de geldim, çocukken ailemle beraber tatile de geldik. Değişim öğrencisi olarak da geldim. Bu son gelişimde artık geri dönmek istemiyordum. Ondan emindim. Ve Los Angeles'a gelmiştim. Oradaki bir okula kaydolmuştum. Öyle başladı her şey. Los Angeles'taki bir okula geldin. Peki iltica başvurunu Los Angeles'ta mı yaptın yoksa başka bir yerde mi? Yok, hayır. Los Angeles'ta seninle tanıştım. Sen bana süreci anlattın. Ve orada kalmak istemediğimi biliyordum. Los Angeles'ta yaşamak istemiyordum. San Francisco'ya gelmek istiyordum. O kesindi. Buraya geldikten sonra başladık işlemlere. Peki bu iltica prosedüründe seni en çok zorlayan durum neydi? Beklemekti. Çünkü başvuruyu yaptıktan sonra 2 sene beklemek zorunda kaldım. Evet. Yoğunluktan dolayı. Ama bu bir yandan da avantaj oldu benim için. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız şeyler, özellikle LGBT dünyasının yaşadığı şeyler o kadar içselleştirilmiş sorunlar ki bunu herkes yaşıyor diye düşünüyoruz. Öyle değil. Yani burada birçok şeyin, yani Türkiye'de olan birçok şeyin aslında doğru olmadığını buraya gelip burada bir süre yaşadıktan sonra görebildim, içselleştirdim. Onun için o bekleme de benim avantajıma döndü. Ben hatırlıyorum aslında sen evet ilk çalışmaya başladığımızda çok mutlu, çok güzeldi hani ilk anlar böyle hani herhangi bir çok fazla sorun yaşamamış gibiydi ama konuştukça ve zaman da geçtikçe zaten buradaki o açık, özgür hayatı daha çok keşfettikçe sanıyorum. Evet. Gerçekten Türkiye'de yaşanılan olayların ne kadar anormal olduğunu ve olmaması gerektiğini fark ettik ikimiz de yani o süreç boyunca. Ve bence o açıdan çok yardımcı oldu. Tabii. Uzun sürmesi. Öyle bir avantajı oldu. Bir de benim sana verdiğim beyanları hatırlıyorum ben. Mesela işte saldırıya uğradığını söylüyorum. Sen sonrasında neler hissettin? Sonrasında iyiydim, pek bir şey olmadı. Sen onun üzerine kesmiştin konuşmayı. Nasıl? Hayır canım, yani sonuçta sen yürürken arkama bakıyorum dedin. Yani bu travma falan. Bu tip böyle farkındalıkları sağladı. Evet, o kadar fazla oluyor ki mesela ben bazen danışmanlık yaparken ilk görüşmede soruyorum, diyorum ki hayatınızda hiç fiziksel şiddete uğradınız mı? Mesela sen de sormuştun, hayır diyorsun. Ama sonra diyorum ki fiziksel şiddeti açmak gerekiyor. Evet. Sokakta yürürken omuz atma olabilir, itme, kalkma, bu tarz şeyler ve böyle tanımlamalar yaptıkça zaten insanlar farkına varıyorlar. Evet, bunlar hep oluyor. Bunlar hep oluyor tabii ki. Sokakta yürürken kovalanmak mesela, laf atılması, bir şekilde sıkıştırılması, yani evet. Ama bunlar o kadar sık yaşanıyor ki artık normalmiş gibi düşünüyoruz. Peki sen Türkiye'de açık bir gay olarak yaşıyor muydun yoksa yaşıyordun? Hı hı. Peki nasıldı? Nasıl yaşayabiliyordun? Bizim bir tiyatro topluluğumuz vardı, Türk-Amerikan tiyatrosu. Onun için çok korunaklı gibiydi. Yani hani içerideki dünyayla dışarıdaki dünya farklıydı. Ve bu ayrım ortadan kalkmaya başlayınca aslında benim fikrim değişti bu konuda. En son biz mesela Angels in America diye bir oyun sahneledik. O da HIV pandemisini anlatan ve gay dünyasını anlatan bir oyun. Ve oyun bayağı iddialı sahnelere sahip. Ve bunun neticesinde bizim sahneleyeceğimiz tiyatro salonu sahnemizi elimizden aldı. Şikayet geldiği için. Biz yeni bir sahne bulmak zorunda kaldık gibi sorunlar yaşamaya başlamıştık. Yani hem korunaklıydı hem de değildi. Neden şikayet geldi? Neye dayalı? Daha öncesinde biz bir müzikal sahnelemiştik. A New Brain diye. Ve o da gay temalı bir adamın yaşadığı hayat ve erkek arkadaşıyla yaşadıklarını sahnede gösteren ve çift olarak bizim öpüştüğümüz bir sahne vardı benim oyuncu arkadaşımla. Erkek oyuncu. Erkek oyuncu, evet. Ve onun üzerine şikayet geldi. Böyle bir şey nasıl sahnelersiniz diye. İkinci oyunun da
benzer bir içerik olduğunu öğrenince tiyatro salonu sahneyi elimizden aldı. Başka bir yerde yapmak Yani zorunda kaldık. sadece gay bir karakter olduğu için oyunlarda oyunu iptal ettiler ve sahneyi elinizden aldılar. Evet. Sonra siz bu oyunu bir yerde sahneleyebildiniz mi? Sahneledik ama bin bir uğraşla. Başka bir sahne bulduk. Orada sahneledik. Ve işte bunu çok gururla söylüyorum. Şu ana kadar Orta Doğu'da yapılmış ilk ve sanırım hala tek Angels in America prodüksiyonu. Peki, tebrikler bu arada böyle cesaretli bir iş yapabildiğiniz için Türkiye'de. Peki şu anda hala bir bağlantın var mı Türkiye'deki tiyatro ve bu oyun çevresiyle? Yapılabiliyor mu LGBT temalı oyunlar, biliyor musun? Hayır, yani bağlantım var ama yapıldığını duymadım veya görmedim. Yani öyle bir yapım olduğunu sanmıyorum şu anda. Peki Amerika'da Los Angeles'tan San Francisco'ya taşındın, iltica başvurusu yaptın, sonrasında 2 sene geçti ve sonra görüşmen geldi. Görüşme, o an ne hissettin ve görüşmeye nasıl hazırlandın? Görüşmeye zaten 2 sene boyunca sen düzenli olarak demin dediğim gibi bu sorulara düzgün, yani olması gerektiği gibi cevap vermem gerektiğinden bayağı kılı kırk yararak beni hazırladın. Görüşme gününde heyecanlıydım tabii ki ama şey değildim, yani tamam artık bu sonu bitiyor, artık yüzlük sonuna geldik, kuyruğuna geldik. O düşüncedeydim. Herhangi bir sorun veya stresim yoktu. Sorulara hani nasıl cevap vermem gerektiğini veya düşünerek doğru bir şekilde cevap vermem gerektiği sadece aklımdaydı. Ama tabii ki stresli bir durum. O stresin de olması gerekiyor. O rahat olarak girmek pek sanmıyorum, yani birçok insan yapabilsin onu. Peki görüşme günü nasıldı? Görüşmen nasıl geçti? Ben oradaydım tabii ki, biliyorum ama izleyenler için o an neler oldu? Neler hissettin? Ofis iltica memuruyla karşı karşıyaydık zaten o anda. Hepimiz aynı odadaydık. Pandemi öncesi olduğu için bu süreç. Nasıldı görüşme günün ve görüşme anın? Görüşmede her ne kadar sen yanında da olsan müvekkilin, bu tamamen tek kişinin işi artık. Ve her şey bana bakıyor. Yani benim verdiğim cevaplar, benim söylediklerim, benim hareketlerim her şeyi etkiliyor. Orada senin hiçbir şey yapma şansın yok artık. Ama o kadar iyi hazırlanmıştık ki yani o konuda içim rahattı ama bir yandan da onu biliyordum. Yani ben bir şey dersem bu tamamen benim sorumluluğumda diye. Görüşmede de yazdığım beyan çok detaylıydı. Onun için biraz geç çağırdılar bizi. Çünkü herhalde okuması zaman almıştı. Ama o detayların olması çok işine yaradı iltica memurunun. Bana sorduğu sorular çok net sorulardı ve belli başlı olayları sordu. Çok uzun sürmemişti. Sadece binada görüşmeye çağrılmayı beklemiştik, onu hatırlıyorum. Türkçe mi yaptın, İngilizce mi yaptın? İngilizce yaptım. Çevirmen kullanmamıştım. İki şekilde de oluyor. Yani hani çevirmen kullanarak da yapabilir gelen kişiler veya eğer ana dilleri diyemem tabii ki, İngilizceye hakimlerse onu da tavsiye ederim. Ama çoğunlukla herkes ana dilinde, Türkçe'de beyan vermeyi tercih ediyor çevirmen kullanmaktansa. O da anlaşılır bir durum. Peki iltica memuruyla karşı karşıyaydın ve neler hissettin? Yani seni zorlayıcı birisi gibi miydi, karşı taraf gibi miydi, yoksa sadece seni anlamaya çalışan gibi miydin? İzlenimlerin neydi senin iltica memuruna ilişkin? Zorlayıcı değildi ve bana karşı da değildi. Aksine yardımcıydı, bayağı yardımcıydı ve sonlara doğru hatta o kadar, yani ben de rahatlamıştım, o da artık anlamıştı beyandan sonraki detayları gördükten sonra ve yönlendirici sorular sormaya başlamıştı. Yani işte bu şekilde yaparsan şöyle bir cevap gelir değil mi gibi, o çok anlayışlıydı. Yani ve öyle oluyor, zorlayıcı olmuyorlar. Ters bir şey söyleme veya sıkıştırma gibi bir amaçları yok. Doğru beyan olduğu sürece sorun çıkarmıyorlar. Evet, o çok doğru. Yani doğruyu söylemen çok önemli ve senin doğruyu söylediğine inanması çok önemli. Sana güvenmiş de memur. Evet. Bayan bir kadındı. Evet. Evet. Genç de bir memurdu. Genç birisiydi, evet. Değil mi? Peki tekrardan bu süreçten
geçer misin diye sorsalar tekrardan geçer misin yoksa yok ben bir daha yapmam mı? Yani pişman mısın yoksa iyi ki yaptım ve Amerika'dayım şu anda diyor musun? Pişman değilim. İyi ki yaptım. İyi ki Amerika'dayım. Tekrar yaparım bu şey. Yani beklemesi dahil her şeyi de tekrar yaparım. Peki bu belge toplama, şimdi insanlar sürekli soruyorlar. İltica başvurumuzu nasıl kanıtlayabiliriz, söylediklerimizi nasıl kanıtlayabiliriz diye. Belge toplayabildin mi? Bu prosedür nasıl oldu? Belge toplayabildim. Türkiye'deki arkadaşlarımdan mektup yazanlar da oldu. Ailemden de mektup yazanlar oldu. Ve benim dediklerimi destekleyen şeyleri yazdılar. Benim beyanımda zaten yaşadıklarımın hepsi yazılıydı. Bunun dışında belge toplamak kolay çünkü fotoğraflar var elinizde. Başınıza gelmiş olayları destekleyen haberler var. Çünkü mesela gezi olayları oldu. Bunun gibi protestolar mevcut. Bunu gösteren haberler hem İngilizce hem Türkçe olarak mevcut. Onun dışında özellikle LGBT toplumu için söylüyorum. Bu arkadaşlık siteleri var. Telefonlarda kullanılan. Onlardaki screenshotlar kullanılabiliyor, konuşmalar. Bunların hepsi kanıt olarak geçiyor. Onun için belge toplamak kolay. Bu tarz belgeleri sen de toparladın ve iltica başvurunda sundun. Evet. Doğru. Evet. Peki verebileceğin herhangi bir tavsiye var mı? Muhtemelen şu anda Türkiye'deyken izliyorlar bunu. Yani Türkiye'deyken daha Amerika'ya gelmeden onlara vermek istediğin herhangi bir tavsiye var mı? Var. Yani hem iltica başvurusu yapmayı düşünenler için var hem de buna karşı olanlar için var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Kimse doğduğu kültürü, beraber büyüdüğü ailesini, konuştuğu dilini geride bırakıp bir yerde sıfırdan bir hayat kurmak istemez. Kimsenin önceliği bu değildir. Kimse ben evet iltica yapayım da gideyim böyle bir şekilde ilerlemez. Yaşadıklarından dolayı kendini güvende hissetmediği için hayatını güvende yaşayabileceği bir yerde sürdürmek ister. Orada devam etmek ister. İlticanın sebebi de budur. Onun için bıraktın, kaçtın, gittiğin gibi tepkiler alıyor insanlar. Bu haksızlık. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sonrasında birinin eğer kendine faydası olması gerekiyorsa öncelikle kendini güvene alması gerekir. Güvene alın kendinizi. Güvende olduğunuz bir yer seçin. İlticaya başvurmak isteyenler, iltica başvurusu yapmak isteyenler için de önceliğiniz kendiniz olsun. Çünkü siz güvende olmazsanız bir başkasına asla fayda sağlayamazsınız. Bu bencillik değil. Sizin verimli bir birey olabilmeniz için kendinizin öncelikle mutlu olması gerekir, güvende olması gerekir ve geleceğinin güvende olması gerekir. Tavsiyem bu yönde. Şimdi iltica başvurunu yaptıktan sonra 2 yıl geçti dedin iltica görüşmene girmek için. Peki bu 2 yıl içerisinde ne yaptın? Çalışabildin mi? Tabii çalışabildim. 6 ay sonrasında çalışma iznine başvurabiliyor ilticaya başvurmuş olan birisi. İlk başvuru ücretsizdi. Onun için gayet mutluydum. O başvuruyu yaptık. Ondan sonra çalışma iznim geldi. Bunu takip eden 2 sene sonra yenilemem gerekiyordu. Orada Amerikan hükümetine tekrar değil aslında para vermem gerektiğini bu başvuru için onu öğrenince çok bozulmuştum. Çünkü beklemelerinin başvurunun beklemesinin sebebi onlar. Amerikan hükümetinin böyle garip bir uygulaması var. Dosyayı bekleten kendileri ama buna rağmen müvekkilden para istiyorlar. Evet. Ne yazık ki böyle bir durum var. Peki San Francisco'da yaşıyorsun şu anda. Şu anda San Francisco'dayız zaten. Nasıl? Burayı seviyor musun? Çok seviyorum. Tavsiyelerin var mı San Francisco hakkında? San Francisco pahalı olması dışında herhangi bir şikayetim yok. Çünkü buraya uzun süredir zaten gelmek istiyordum ben. İncelemiştim, araştırmıştım ve hem tiyatro dolayısıyla hem de köklü gay tarihi dolayısıyla burada yaşamak istiyordum. Los Angeles'la San Francisco'yu karşılaştırdığında neler var o karşılaştırmada acaba? Los Angeles bana çok Avrupa'yı hatırlatıyor. Özellikle gay toplumu konusunda. Çünkü yani kimse yaşlanmayacakmış, kimse hastalanmayacakmış veya kimse kilo almayacakmış. Herkes böyle kamera önünde çekime hazır modellermiş gibi öyle bir yaklaşım var. Avrupa'da da böyle, Los Angeles'ta da böyle ne yazık ki. Genel olarak yani herkes öyledir diyemem tabii ama San Francisco'da biraz biz gördük, geçirdik yaklaşımı olduğu için çünkü burası pandemiler atlatmış. Şu anda koronayla 2. pandemiyi geçirdi. Öncesinde HIV pandemisini yaşamışlar ve bu sebeple çok insanı kaybetmişler. Yaşlı çiftler var ve hani
çok farklı insanlar var. Onun için burası daha gerçekçi, daha hayat gibi yaklaşıyor LGBT'ye bir modellik okulundan ziyade. Çok güzel anlattın. Ben teşekkürler. Evet. Katıldığın için, bizimle duygularını, deneyimlerini paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz sana. Çok teşekkür ederim ben de.